Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Onunla başlayacağız. 100 gram 280 metre uzunluğu olan bir ip kullanacağım. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel, gösterişli, kabartmalı şöyle bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 3 ilmek eklememiz gerekiyor sonuna. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi tamamladım. Şu şekilde şöyle 6 göstereyim şöyle. 6 bir model için, 6 ilmek bir model için, 6 ilmek 3 model üzerinden anlatacağım. Sonuna da 3 ilmek ekledim. Toplamda şişimde 21 ilmeğim var şu anda. İlmekleri aldıktan sonra arka yüzünde bir sıra düz ördüm. Bakın bir sıra düz ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzünde modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ben lastik yapmıyorum. Onun için bir sıra zemin hazırladım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz bu modeli. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. 5 ilmek çıkartacağım bu ilmekten. 1 2 1 doladım. 2 etti. Bir kez daha düz ördüm. 3 bir kez doladım. 4 aynı ilmeği bir kez daha düz olarak ördüm ve şişimden çıkardım. Burada bir ilmekten 5 ilmek çıkarmış oldum. 1 2 3 4 5 toplamda 5 ilmek çıkardım. Devamında 5 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Yine sıradaki ilmeğimi aldım, bir kez düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez şöyle artırma yaptım. Bir kez daha düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha düz ördüm. Toplamda bir ilmekten 5 ilmek çıkardım. 1 2 3 4 5 ilmek çıkardık. Devamında 5 ilmek ters örelim. Beş ilmek ters ördüm. Yine sıradaki ilmeğimi bir kez düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha düz ördüm. Bir ilmekten 5 ilmek çıkarmış oldum burada. Sıra sonunda 3 ilmek tersle sıramı tamamlıyorum. Sıra başında 3 ilmek ters örmüştük. Sıra sonunda yine 3 ters ilmekle tamamladık. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İlmeklerim düzdü. Yine düz olarak ördüm burada. Şu beşli ilmeğe gelince şu gruba bunları ters örüyorum tek tek. 5 ilmek ters örelim. 1 2 3 4 5
Toplamda 5 ters ilmek ördüm. Arada 5 düz ilmeğim var. Yine düz olarak örüyorum. 5 ilmek düz. Beşli gruba gelince şöyle onları ters örüyorum. Tek tek hepsini alarak ters örelim. 5 ilmek ters ördük. Devamında 5 ilmek düz. Burada ilmeklerimiz artırdık, yani ön yüzünde. Onları sonraki sıralarda tekrar eksilteceğiz. 5 ilmek ters. Bu bir ilmekten çıkardığımız 5 ilmeği arka yüzünde ters örüyoruz. Kenarda 3 düz. Bir de kenar ilmeğimi ördüm düz olarak. İkinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum bakın. Birinci sırada 3 örmüştük. Şimdi 2 ilmek ters ördüm. Devamındaki şu son kalan ters ilmeğimle bu birinci düz ilmeğimi yer değiştiriyorum. Tersi arkaya aldım. Düz ilmeğimi de öne aldım. Sağa doğru. 2 ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Tek ilmek çıkarttım. Burada kesme işlemi yaptık. Devamında 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Son kalan düz ilmeğimle arkasındaki ters olan ilmeğimi de ikisini bir aldım. Benim ilmek yönüm düzgün, bakın. Eğer sizinki tersse düzeltebilirsiniz. İkisini bir alarak ördüm. Tek ilmek çıkardım. Yine burada 5 ilmek ters örmüş, düz örmüş olduk. 1, 2, 3, 4, 5. Arada 3 ilmek tersimiz kaldı. 3 ilmek ters ördüm. Son ters ilmeğimle düz ilmeğin yerini değiştireceğim. Sağa doğru kesme işlemi yapacağım bu 2 ilmeğimi. Düz ilmeğimi öne aldım. İkisini bir alarak düz ördüm ve tek ilmek çıkardım. Devamında 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Son kalan düz ilmeğimle arkasındaki ters olan ilmeğimin ikisini bir düz ördüm ve tek ilmek çıkardım. Kesme işlemi yaptım. 3 ters ilmek. 3 ters ilmekten sonra bu ters ilmek ve düz ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru kesme işlemi yapacağım. Düz olan ilmeğimi öne aldım ve ikisini bir düz örerek tek ilmek çıkardım. 3 ilmek düz ördüm. Son kalan düz ilmeğimi ve arkasındaki ters olan ilmeğimi ikisini bir aldım, düz ördüm ve tek ilmek çıkardım. Devamında 2 ters ilmeğim kaldı. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. İlmekleri yine gördüğümüz gibi örelim. Yani düzümüzü düz, tersimizi ters öreceğiz. 1, 2 ilmek düz burada ördüm. Devamında 5 ilmek ters. 5 ilmek ters ördüm. 3 ilmek düzümüz var. 5 ilmek tersimiz var. Aynı şekilde örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir, 2, 3 ilmek düz ördüm. 5 ilmek ters ördüm. Kenarda 2 düz. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 4. sıramı tamamladım.
5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters. Sıradaki ters ilmeğim ve düz ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Düz ilmeğimi öne aldım. İkisini bir alarak düz ördüm. Burada bir ilmek eksiltme yapmış olduk. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki düz ilmeğimle arkasındaki ters ilmeğimin ikisini bir düz örerek tek ilmek çıkardım. Yine bakın 5 düz ilmeğimiz var. Tersleri eksiltiyoruz. Burada yaptığımız artırmayı diğer sıralarda eksilterek burada yine eski sayımıza geldik. Ortada bir ters ilmeğim. Son ters ilmeğimle düz ilmeğimin yerini değiştiriyorum. İkisini bir alarak düz ördüm, kestim. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bu düz ilmeğim ve arkasındaki düz ilmeğimi de alarak tek ilmek çıkardım. Bir ters ilmek ördüm. Sıradaki düz ve ters ilmeğimin yerini değiştirdim. Düz ilmeğimi öne aldım. İkisini bir alarak düz ördüm. Tek ilmek çıkardım. Devamında 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Son düz ilmek ve arkasındaki ters ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sırada artırdığımız ilmeklerin hepsini kesmiş olduk ve eski sayımıza döndük 5. sırada. Bakın şöyle kabartmalarımız oluştu. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz 5 ters ilmek örerek devam ediyoruz. Yani ters olan ilmeklerimizi ters, düz olanları düz örelim. Bir düz 5 ters. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. İlmek sayımızda 6 ve 6'nın katları, sonuna 3 ilmek ekliyoruz. Evet, son sıramı da tamamladım. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bu şekilde bakın, bu arka yüzü, burada ön yüzü. Modeli bir kez daha hemen ilk sırasını beraber yapalım. İkinci model kurulumunun. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. 1. sırayı beraber yapınca diğer sıraları da bir önceki yaptığımızdan izleyerek yapabilirsiniz. Daha fazla uzatmama gerek yok videoyu. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz ters ördüm. 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters. Bakın şu ortaya denk gelen ilmeğimizi düz örüyorum bir kez. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Artırma yaptım yani. Bir kez daha düz ördüm. Bir ilmekten 5 ilmek çıkarmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir ilmekten 5 ilmek çıkardım burada. Devamında 5 ilmek ters örelim. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek ters ördüm. Ortaya denk gelen, bakın şu tam ortadaki ilmeğimizi düz örüyorum. Bir kez düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha düz ördüm. Bir ilmekten 5 ilmek çıkardım burada. Devamında 5 ters ilmek, 5 ters ilmek ördüm. Sıradaki ilmeğimi
düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir artırma yaptım. Bir kez daha düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha düz ördüm. Bir ilmekten 5 ilmek çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5. Sıra sonunda 3 ters ilmeğim var. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. Modelin birinci sırasını kurmuş olduk. Bakın şurada birinci sıramızı burada kurmuş olduk. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu baştan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Model böyle devam edecek. Arka yüzünde geçince ikinci sıra arka yüzünde 3 ilmek düz, 5 ilmek ters. Şu beşli grubu ters örüyoruz. Arkadaki ortadaki şimdi başta 3 düzümüz var. Ortalarda 5 düzümüz var. Böyle devam ediyoruz. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Onu da hemen göstereyim. Bunu da daha önce hazırladım. Bakın bunu lastiksiz yaptık beraber yaptığımızı. Daha önce hazırladığım parçamı da şöyle tekstil tipi lastik kullandım bunda da. Kanalımda var bunun yapımı da. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Linkini de bırakabilirim. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şöyle kabarık kabarık görünen bir model. Modelin arka yüzü de şöyle bir görüntüsü var. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntü elde edersiniz. Evet. Model oldukça kolay, güzel, gösterişli bir model. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Yani yetişkin örgülerinde her türlü örgü projelerinizde kullanabileceğiniz harika bir model oldu. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.